sevgili çocuklar. Bu videoda sizlerle Pino ile şapka uyarı sistemi projesi geliştireceğiz. Bu projemizde amacımız görme engelli dostlarımız için engel gördükleri zaman sesli uyarı alabilecekleri bir şapka geliştirebilmek. Kullanacağımız Pino malzemeleri neler? Onlara bakalım. Ardından hemen kodlamasına geçeceğiz. İlk olarak tabii ki Pino kontrol kartı, mesafeyi ölçebilmek için ultrasonik mesafe sensörü, sesli uyarı alabilmek için kullanacağım buzzer modülü, bağlantı kablolarım. Bu kablolardan bir tanesi daha uzun. Sizler de bu kabloları uzun kablo ihtiyacı duyduğunuzda Pino sayfasından, satış sayfasından temin edebilirsiniz ya da yakınınızdaki bir elektrikçiden RJ11 kablo diyerek alabilirsiniz. Pino kontrol kartımı bilgisayara bağlayabilmek için USB kablom ve projemi bilgisayardan bağımsız çalıştırmak istediğimde kullanacağım 9 volt pilimli pil şapkam. Bağlantıları yaparak hemen işe başlayalım. Mesafe sensörümün sensör kartı üzerinde mor yeşil renkte bir etiket bulunuyor. Pino kontrol kartı üzerinde aynı renklere sahip kapılardan birine bağlamam lazım. Yani 5 veya 6 numaralı kapılardan bir tanesine bağlantı kablosu yardımıyla mesafe sensörümü bağlıyorum. Hemen şöyle 6 ya da 5 demiştik. 5 numaralı kapıya bağlayalım. Şimdi buzzer modülümü bağlayacağım. Buzzer modülümün modül kartı üzerinde de mor renkte bir etiket bulunuyor. Pino kontrol kartı üzerinde mor renkli kapılardan dilediğim bir tanesine bağlantı yapabilirim. Yani 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 numaralı kapılar buzzer için uygun kapılardır. Hemen bağlantı kablosunu aldım. Şöyle hızlıca bağlantımı yapıyorum. Bunu da 4 numaralı kapıya bağladım. Şimdi USB kablomu elime alıyorum ve bilgisayarla Pino kontrol kartım arasındaki bağlantıyı yapıyorum. Küçük tarafını şöyle Pino kontrol karta, diğer ucunu ise bilgisayardaki USB portuna bağlıyorum. Pino kontrol kartımı kodlayabilmek için bilgisayardan Emblock programını açacağım. Pino ile ilgili kodlara erişebilmem için benim Pino eklentisini indirmem gerekiyordu. Pino uzantısını indirmem gerekiyordu. Hala indirmediyseniz şu adımları takip ederek indirebilirsiniz. Uzantılar menüsüne tıklıyorum. Uzantıları yönet diyorum. Şöyle küçük bir pencere açılıyor. Bu pencereye Pino yazıyorum. Karşıma çıkan Pino uzantısını indir diyorum. Ve hemen indirildi çarpıya basarak çıkış yapabilirim. Robotlar sekmesine geldiğimde artık Pino ile ilgili bütün kodların burada yer aldığını görebilirim. Ben farklı herhangi bir uzantıya ihtiyaç duymayacağım için uzantılar menüsüne gelip diğer uzantıları kaldırabiliriz. Üzerine tekrar tıkladığımızda zaten kaldırılıyor. Sadece Pino kodlarım var artık. Kartlar menüsünden devam ediyorum. Arduino Nano seçili mi değil mi onu kontrol edeceğim. Evet, Arduino Nano'm seçili. Devam edebilirim. Bağlam menüsüne geldim. Seri portu bağlayacağım. COM6 değeri çıkmış. Bu sizin bilgisayarınıza farklılık gösterebilir. COM5, COM10, COM11 gibi farklı değerler alabilirsiniz. Hatta aynı anda birden fazla COM değeri görebilirsiniz. Pino kontrol kartınızın bilgisayara bağlandığı USB portuyla bu isimler değişiyor. Siz lütfen doğru COM'u bulup seçiminizi yapın. Seri port bağlandı yazısı geldi. Robotlar sekmesindeki kırmızı düğme de yeşil oldu. Bağlantımı yaptım. Son olarak tekrar bağlam menüsüne geliyorum ve aygıt yazılım güncellemesi diyorum. Aygıt yazılım güncellemesi Pino kontrol kartımla Emblock programının haberleşmesini sağlar. Pino kontrol kartı içerisinde öncesinden kalan kodlar varsa bu kodları silerek kartımı sıfırlar. Programı açtığımızda bu işlemi bir kez yapmamız yeterli. Bunun yanı sıra bağlantılardan ve kodlardan eminseniz ama hala problem yaşıyorsanız yine aygıt yazılım güncellemesine başvurabilirsiniz. Kısa bir süre içerisinde yükleme bitti uyarısı geliyor. Kapat butonuna tıkladım ve çıktım. Şimdi ilk olarak ultrasonik mesafe sensöründen bir değer okuması yapmak istiyorum. Acaba doğru bir şekilde çalışıyor mu ya da uzaklığı neye göre nasıl ayarlamalıyım? Bunu öğrenebilmek için değer okuması yapacağım. Robotlar sekmesinden mesafe sensörü oku kodunu alıyorum. İlk yapmam gereken şey kapı seçimini yapmak. 5 veya 6 numaralı kapılardan birine bağlamam gerekiyordu zaten. Yanındaki oka bastığımızda da 2 seçenek çıkıyor. 5 numaralı kapıda olduğu için herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Kukla üzerinden okuma yapacağım. Bu nedenle görünüm sekmesine geldim. Merhaba de kod bloğunu aldım. İçerisine hemen mesafe sensörü oku kodunu yerleştirdim. Kontrol sekmesine geldim. Sürekli tekrarla kodunu alıyorum.
Ve bir olaya bağlamak istediğimde de olaylardan herhangi bir olay seçmem gerekiyor. Yeşil bayrak olayını alalım. Şimdi yeşil bayrağa basıyorum. Şöyle mesafe sensörümün okuma yaptığını görebiliyorum. Hemen durduralım. Şimdi buzzer'ımdan ses çıkarmak istiyorum. Bu nedenle robotlar sekmesine geldim. Buzzer durumunu değiştir ya da buzzer ses çıkar. Bu iki kodu kullanabilirim. Buzzer'ım, şurayı şöyle küçültelim. Buzzer'ım 4 numaralı kapıdaydı. Bu nedenle kapı numarasını 4 olarak değiştiriyorum. Kendime bir nota seçebilirim. Şöyle A4 notasını seçtim. Kaç saniye, ne kadar süre çalacağını da buradan seçebilirim. Üzerine çift tıklıyorum. Buzzer'ımdan bu şekilde ses çıkarabiliyorum. Farklı notalarda seçebiliyordum buradan. Evet. Durumunu düşük yap dediğimde de buzzer'ımı susturabilirim. Ya da sustur koduyla da buzzer'ımı susturabilirim. Şimdi hemen buzzer kodum şurada kalsın. Projemin kodlarının algoritmasını çıkaracağım. Hemen ardından kodlamasını tamamlayacağım. Ultrasonik mesafe sensörümden gelen değere göre buzzer'dan ses çıkaracağım ya da buzzer'ımı susturacağım. Peki bunu neye göre yapacağım? Belli bir uzaklık seçmeliyim. Şöyle tekrar yeşil bayrağı basalım. Benim mesafe sensöründen okuduğum değer 15'ten küçük olduğuna, tabi bu aradaki santimi siz verebilirsiniz. Ben elle gösterebileceğim kadar yakın olması için daha düşük bir santim seçiyorum. Karşımızda 50 santim, 30 santimlik bir engel kaldığında uyarı vermesi yeterli olur. Ben şu şekilde 15'ten ya da 10'dan yakın bir değer olduğunda, ondan düşük bir değer olduğunda buzzer'ımın ses çıkarmasını istiyorum. Anlayacağım ki benim karşımda bir engel var. Ona çarpmamak için ya yönümü değiştirmeliyim ya da bir adım geri çekilmeliyim. Bu şekilde anlayacağım. Hemen kontrol sekmesinden eğer ise kodunu alıyorum. Eğer ise değilse ile de yapabilirim. Çünkü iki durumum var. Ya değerim 10'dan büyük ya da 10'dan küçük olacak. Eğer ise değilse koduyla yapalım. İşlemlere geldim. Küçüktür kodunu alıyorum. Şuradan kopyasını çıkartalım. Mesafe sensörüm 10'dan küçükse. Bir de mesafe sensörüm bazı durumlarda sinyalleri tam gidip gelemediğinde ses dalgaları gönderiyordu. Daha doğrusu ses dalgaları tam olarak bir nesneye çarpamadığında arada sıfır değerini de okuyor. Bu sıfır değerini de göz önünde bulundurmam gerekiyor ki hatalı çalışmasın. Yani mesafe sıfırdan büyük, 10'dan küçük olacak. Bunun için bu sefer de büyüktür kodunu alıyorum. Şöyle sağ tıklayalım, kopyasını çıkartalım. Mesafemiz sıfırdan da büyük olsun. Sıfırdan büyük, 10'dan küçükse. Bu iki şartı aynı anda kontrol edebilmek için V kodunu almam gerekiyor. Hemen şöyle kodlar içerisine yerleştiriyorum. Yerleştiremedim. Şuradan şöyle. Sıfırdan büyük, 10'dan da küçük olması lazım. Bu durumda buzzer'ın ses çıkarması gerekiyor. Çünkü karşımızda bir engel var. Engele çarpmamalıyız. Buzzer ses çıkar kodunu alıyorum. Şöyle bir nota vereceğim. Böyle kesik kesik uyarı vermesini istiyorsak kontrolden 1 saniye bekle kodunu alıp 0.3 saniye bekle diyelim. Şöyle kopyasını çıkartalım. Farklı bir ses de verelim. Böyle dönüşümlü bir uyarı sesi olsun. Bu da C4 notası olsun. Peki önümde bir engel yoksa ne yapacağım? O zaman da buzzer'ı susturacağım. Değilse kısmına da buzzer'ı susturma kodunu eklemem lazım. Buzzer durumunu değiştir kodunu alıyorum. Hangi kapıdaydı buzzer'ım? 4 numaralı kapıda. Durum neydi? Düşük olacaktı. Buzzer'ım çalmayacaktı. Hemen bunu sürekli tekrarlarının içerisine yerleştiriyorum. Ve bir deneme yapacağım. Şöyle yeşil bayrağı basalım.
Önünde bir engel yoksa çalmıyor. Önünde bir engel varsa sesli bir uyarı veriyor. Hemen kodlarımı durdurdum. Yeşil bayrağı siliyorum. Pino program kodunu aldım ve üzerine sağ tıklıyorum. Arduino'ya yükle diyorum. Bana şöyle bir uyarı veriyor. Kukla okuma kodunu sadece bilgisayarda çalıştırabilirim. Kartın içerisine atamazsın diyor. Sağ tıklıyorum ve o kodu siliyorum. Arduino'ya yükle dedim. Açılan pencerede tekrar Arduino'ya yükle diyorum. Ve yükleme işlemi başlatıldı. Bu sırada ben de pilimle pil şapkamı takacağım. Bilgisayardan bağımsız çalıştıracağım için pilimi Pino kontrol kartı üzerindeki güç girişinden bağlıyorum. On-off kısmını da on kısmına getiriyorum. Artık yükleme bitti uyarısı geldiğinde USB'yi çıkartarak Pino kontrol kartımdaki kodları pil yardımıyla çalıştırabilirim. Evet, şimdilik kapatalım. Bir tasarımım vardı. Ona geçeceğim. Pino kontrol kartımı, mesafe sensörümü ve buzzer'ımı tasarımıma yerleştireceğim. Şöyle bir şapkam var benim. Önünde buzzer için ve mesafe sensörü için açılmış küçük delikler var. Buzzer'ı ben video öncesinde buraya yapıştırmıştım. Farklı bir buzzer yapıştırmıştım. Sadece tek yapmam gereken, şöyle içten göstereyim. O buzzer'ın kablosunu 4 numaralı kapıya takmak. Hemen mesafe sensörümü de şöyle şuradaki boşluklardan geçireceğim. Şu şekilde, şuradan çıkacak şekilde. Buzzer içinde küçük bir delik oluşturdum ki sesi daha güzel çıksın. Şimdi Pino kontrol kartımı da içerisine yerleştiriyorum. İsterseniz buraya bantlayabilirsiniz ya da silikonla tutturabilirsiniz. Şöyle kenarlardan silikon sıkarak tutturabiliriz. Ya da herhangi bir bantla da yapıştırabiliriz. Şimdi güç girişinden Pino kontrol kartımı açıyorum. Şu şekilde önüne engel gördüğünde sesli bir uyarı veriyor. Engel yoksa buzzer susuyor. Evet, benim projem bu şekildeydi. Sizler de hayal gücünüzü ve yaratıcılığınızı kullanarak benzer projeler geliştirebilirsiniz. Tasarımını kendiniz hayal gücünüze bağlı olarak farklı yapabilirsiniz. Yaptığınız projenin fotoğrafını, videosunu sosyal medya adreslerimizden bizlere ulaştırırsanız çok seviniriz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.